Klasik müzik bestecileri içinde benim favorim her zaman Chopin'dir. Gerçi o romantik dönem olarak ayrılıyor şeyde ama romantik dönemin başlangıcı kabul edilen Beethoven'ın doğaya neden düşkün olduğunu çok iyi anlıyorum ben. Çünkü doğa gerçekten de o kadar iyi deşarj ediyor ki insanı. Ve benim geçen videoda bahsettiğim o tevekkül haline, o ruh haline çok iyi giriyor insan. Etrafta duyduğunuz sesler bile size böyle, hani doğanın kendi sesleri bunlar ha. Suyun sesi, rüzgarın sesi, kuş cıvıltısı, etrafta börtü böcek bilmem ne vesaire. Sanki böyle kendi şarkısını söylüyor gibi, tamam mı? Ve gerçekten etrafında duyduğu seslere hassasiyeti olan, bu hassasiyeti geliştirmiş insanlarsanız, ki müzisyenlerin bence böyle olması gerekiyor. O kadar ahenkli bir armoni var ki burada. Big Bear Lake'de ayı saldırısı. Abi adamlar her şeyi ayıdan yapmışlar ya. Böyle bir şey olamaz. Çok rahatsız bir eldiven ama. Merhaba. Adamı öyle bir gömmüşler ki. Çok uzunmuş zaten Paul'un boyu. Öyle ki buradan bakın ayakları çıkmış mezardan. Şimdi beton dökmüşler herife. Hani beton yetmez denir ya. Buna mezar da yetmemiş. Paul, kalk lan. Hanımefendiler ve beyefendiler, Los Angeles'tan herkese selamlar. Bugün Big Bear Lake tarafına gidiyorum. Çok sevdiğimiz bir yer orası. Bir dağ kasabası. Size orayı göstermek istiyorum. Nefis bir yer gerçekten. Manzarası şahane. Benim bulunduğum yere göre, Los Angeles'a göre biraz hava serindir orada. Yükseklik olduğu için. En son gittiğimde hatta kar vardı, öyle düşün. Ama Mart ayı falandı. Bugün orada olacağız. Orayla ilgili size bir şeyler göstereceğim, bir şeyler anlatacağım. Müzisyeniz diye sürekli böyle dört duvar arasında durmak da olmaz. Biz gezmeyi severiz, gezeriz. Geçen seferki Big Bear Lake tarafına gittiğimde de zaten o gezide de bir şeyler çekmiştim ama yayınlamadım. Bundan sonra bu tarz birkaç şey daha yayınlayacağım ya. Burada çok enteresan mekanlar var, çok güzel yerler var. Öyle gittikçe de orada çekimler yapacağım, paylaşacağım size. Yoksa gelmek isteyen olursa onlar da işte bilgi sahibi olurlar. Ne gidiyor? Doç gidiyor, hemen takip ederim. Gitsin abi, ne yapayım Doç'un? Kahvaltı zamanı. Haydi bize afiyet olsun. Ahmet bir selam ver bakayım bize. Hadi görüşürüz. Bu mevsimde kar başlamış burada çoktan. 5 dakika önce yağmur, 5 dakika sonra kar, 1 saat öncesinde sıcaktan kıçımızdan ter akar. Bakalım sonumuz ne olacak? Sen çok yavaş git de ne olur ne olmaz. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi uyarı aldık. 5.30'da fırtına bekleniyor Big Bear'de ve biz ya bugünü bulduk. Çok iyi ya. Onu bırak, bir de ben tişörtle gelmişim. Üstüne hiçbir şey yok mu? Yok abi. Şaka yapıyorsun sen. Ben çift kat aldım valla. Geçen sefer ben öyleydim, hatırlıyor musun? İnanılmaz ya. Arabayı bir geçelim abi, ben önümü görmek istiyorum. Sen önlü falan filan boş ver de biz kaymayalım. Ananı satayım, nasıl kayıver bu? Yapma yapma yapma. Hız yapma. Hız yapmıyorum, yavaşladım. Çok kötü kayıyoruz ha. Big Bear Lake'de Boneyard'dayız şu anda. The Boneyard. Güzel bir mekan burası. Enteresan, maceralı bir yolculuğumuz vardı. Kar var burada. Yolda biraz daha fazlaydı. Aynı zamanda bir yağmura denk geldik falan. Tabii yükseklik arttıkça hava çok ciddi soğuyor. Ve bayağı kar yağmıştı. Şimdi yemek yiyeceğiz. Burası bizim sevdiğimiz güzel bir mekan. Ama bugün tam böyle istediğimiz şeyler yok. Tam böyle istediğimiz şeyler olmasa da güzel bir menüleri var.
Geçen sefer yediğimiz ve çok beğendiğimiz hamburger bu sefer yoktu. Thank you. Hamburger var da içinde mushroom yok. Evet, mantar yoktu. Ya benim istediğim hamburger çeşidi değildi sonuçta. Ay, her şeye müdahale, her şeye. Karnımızı doyuralım, sonra etrafı çıkıp biraz göstereceğim. Size biraz kasabayı göstereyim. Burayı acayip seviyorum. Burası özellikle biraz hani bir iki ay sonra çok daha güzel olacak. Çünkü nefis kar yağışı alıyor. Yılbaşında falan inanılmaz tatlı bir yer. Abi bilet beğendim. $5,5 milyon diyor ya. Ne diyor? $5,5 milyon diyor. 5,5 milyon dolar. Pardon 5,1 milyon dolar. Tamam abi. 400 bin doları nasıl koydun onun üstüne 2 dakikada ya? Ya ne bileyim işte düz hesap olsun diye yaptım. Buranın emlakçısı işte. Big Bear Lake Compass. Real estate. Abi bu tatlı bir şeye benziyor. 2 katlı $700 bin diyor. Tın 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 tın. Evet. Lakeview. 1 milyon 199 bin. Ama ev şahaneymiş be. Teddy Bear. Bu Teddy şey değil miydi ya? Mark Wahlberg'in ayısı filmde. Mekanların hepsi neredeyse boş. Çünkü bugün hava ciddi soğuk. Siz güzel bir yer işte. Bir tane ayı var gel. Ayı mı var? Ya ayı gördüm sana. Burada her yerde var ayı. Her yerde bir ayı maketi var. Selam dostum. Bu kadar gerçek bir şey benziyor. Umarım gerçek değildir. Bak marka çalışması bulur işte. Her şey Big Bear'le görüyor musun? Ama hoodie çok güzel. Evet. Fiyatı da güzel vazgeçtim ben ya. Ne kadarmış? 55 dolar. Şuna bak ya. Ne? Tulum mu? Ne yapacağız Aa çok tulumu? ucuz $40. Ben Kanada kuzu aldım. Arkadaş $1,200 ya. Öyle işte. Evet yine dayanamadık ve şöyle bir sweet aldım. Şimdiki başka renk olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Tatlıymış ama. Burada alışveriş yapacağınız böyle lokal küçük çok güzel yerler var. Burası onlardan bir tanesi. Burada en fazla da tabii turistik bir alan olduğu için hediye alabileceğiniz çok alan var. Böyle incik boncuk falan. İkiz olduk. Ne oldu? Ben bunu alıyorum ya. Tamam, Bence ben de güzel alıyorum. oldu Ben de alıyorum. Aldım ben bunu. Giydim bir daha çıkarmam ben bunu. Zaten soğuk. Çıkaramam. bu. Ben çıkartacağım. Çünkü benimki daha kalın olduğu için Okey. onu şey yapacağım ben. Kanka o kadar soğuk ki buhar çıkıyor. Aha. Ve biz daha Haziran'da mıyız? Temmuz'da mıyız? Temmuz'dayız daha. Ne Temmuz lan? Eylül'deyiz manyak. Eylül mü? Eylül'ün ortası geldi. Temmuz dedi herif ya. Ana.
Kanka ne yapıyorsun ya? Gitsene önden. Temmuz'dayız. Niye önden gidiyorum? Abi arkamı niye çekiyorsun? Arkamı Ha sağlamak sen gelirken çek diyorsun bana. Bu taraflara tatile gelmek isteyen olursa özellikle kış turizmi için burada bir tane Big Bear Lake Lodge var. Şimdi bu gece Big Bear'de kalıyoruz biz. Enteresan bir otel odası bulduk kendimize. Otel bulduk. Otel değil, kabin. Kabin ev diye geçiyor değil mi bunlar? Kabin. Korku filminden hallice ama eğlenceli bir mekan. Şöyle göstereyim. Balkona çık. Balkona niye çıkayım lan, buz gibi. Ama da bir tık çıkabilir miyim ya? Oha. Evet, çıktım. Şöyle yan yana bir sürü oda var. Burada ufak bir çeşmeymiş o. Şöyle bir arka planım var. Bu tarz yapılar. Enteresan, değişik bir yer. Bizim için de değişik bir macera olacak. Aşağıda böyle bir tane salıncak koymuşlar. Bir tane bank gibi bir şey var falan. Evet, bu geceyi burada geçireceğiz. Yarın Los Angeles'a görüneceğiz. Daha Deretepe gezeceğiz. Akşama doğru. Daha gezeceğiz canım tabii ki. Öyle böyle bir mini bir mutfağı var. Tek bir oda zaten. Buzdolabı odadan daha yeni. Sıfır. Evet. Mini buzdolabı buradaki herhalde en teknolojik şey. Akşam yemeği vakti. Şimdiden böyle yılbaşı için ufak ufak hazırlıklar yapılmış. Nefis. Şimdi yemek zamanı, hadi. Üçüncü kez restorana geliriz. Üçüncü kez aynı yemeği yiyoruz. Evet ve biz yine akşam yemeği için aynı mekandayız. Öğlen yemeğini burada yedik, akşam yemeğini burada. Sanki başka hiçbir yer yokmuş gibi. Buraya Burada aynı takıldık. yemek. Aynı yemeği yiyoruz bir de, evet. Çok seviyoruz O kadar burayı. ki güzel bir burger. Gerçekten ama yediğim en iyi burgerlardan bir tanesiydi bu. Kemiğine kadar sömürmüşler yani. Hakikaten çok iyi. Etrafı çok gezemedik. Hava çünkü deli soğuk. İşin realitesi o. Uykumuz geldi. Yorulduk ya. Valla. Arabada uyan sendin. Yok yemek yedikten sonra arabanın klimasını açtın ya. Isınalım diye. Orada koptum ben. Neyse, sağlık olsun. Bakın burada şöyle bir su var. Bu su bildiğin çeşmeden alınıyor. Ama dağdayız biz bildiğiniz. O yüzden bir kaynak suyu. Tadı mükemmel ya. Gerçekten. Direkt buz gibi kaynak suyu içiyorsunuz yani çeşmeden. Çeşme köy çeşmesi gibi oldu. Bayağı musluktan akan su yani. Ama pırıl pırıl bir su. Dostlar, ikinci günden günaydın. Sabahın daha çok erken saati. Niyeyse uyandım her zamanki gibi. Şu an nefis bir göl manzaram var. Tam kaldığım odanın karşısı burası. Ama sabah erken saatini değerlendireyim dedim. Kalktım şöyle. Burası da kaldığım yer zaten. Güzel bir manzara ve nefis bir hava var. Bu manzara eşliğinde ayılmaya çalışacağım. Etrafta direkt böyle doğal hayatla temas halindesin. Yanında ördekler var, kazlar geliyor falan, bir şeyler geliyor. Buranın iklimi Los Angeles'a göre daha sert, soğuk, daha şimdiden.
Burası zaten sürekli kar alan bir yer. Ve çok böyle yeşil alan olduğu için de aynı zamanda yağış alan bir yer, sırf kar olmasına gerek yok. O yüzden de bu iklimi seven, hani benim gibi böyle soğuk ve kar seven bir insansanız burası sizin için cennet. Öyle vallahi, nefis. Sabah sabah güzel oldu burası. Şimdi sabah kahvaltısı yapacağız. Bu tabii Türkiye'deki maç saatine denk geldi. Şimdi girdik bir kafeye. Hem maçı izleyeceğiz, Fenerbahçe Galatasaray maçını, hem de kahvaltı yapacağız. Bakalım ne kadar stresli bir maç olacak, ne kadar gergin bir maç olacak ki. Onu bırak, biz kafede maçın sesini ne kadar açabileceğiz? Onu her türlü açarım, hiç sıkıntı yok. Buraya FBI çağırsalar o maçın sesini son ses açar izlerim ben abi. Hiç kimse kusura bakmasın. Bir de 50 dolar ödemişiz bizi rahat bırakın diye. Yaparım onu, gerekirse onu da yaparım. Ben maç izlerken bana karışmayacaklar. Maçın başlamasına daha 10'da değil mi tam? Bizim saate göre. Evet. Evet. Şu an 20 dakika falan var. Burada maç bitene kadar burada takılırız. Mourinho'nun açıklamalarını izleyeceğiz. Galatasaray'ın nasıl döndüğünü. Şimdi Hazırlanmamızı gerektirecek bir maç değil dedi. bence de değil de işte yapacak bir şey yok. İkinizde Galatasaray arkadaşlar varsa hiç kusura bakmasın. Biz böyle birkaç kuşaktır Fenerbahçeli bir aile olaraktan etrafımdaki insanların da çoğu Fenerbahçeli. Koç. Öldürseydin. Yok, acısa da öldürmez, bir şey olmaz. Aa vallahi siz diyorsun. Ne abi, öpeyim mi? Onu mu istiyorsun? Öpeyim de geçsin. Ya ben sadece kızlar Ah, kahvaltı da geldi. Thank you so much. Maç hangi kanaldaydı? Bilmiyorum. 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 Kahvaltı faslını bir geçelim. Biraz şöyle kan şekerimiz yüklensin, kendimize gelelim. Ondan sonra maç esnasında da ben biraz kayıt yapacağım. Bu anları diyormuşum, 5 tane yiyormuşum. Ben bunu hiç yayınlamıyormuşum. Yayını kaldırırız. Ay. Bakalım, hayırlısı artık. İyi oynayan kazansın, biz yani. Hadi görüşürüz. Bir kahvaltı bize kaça mal oluyor? Bu kadar para veriyorsun ve şunu alıyorsun. Hemen hemen öyle bir şey işte. Ya ne alakası var? Biz şununla kahve alıyoruz. Ama kendi birimimizde. Amerika'da evet. Kendi Amerika'da. birimimizde. Türkiye'de bunları koy belki alırsın. Evet. Çok Yok, o kadar enteresan. değil ya. Ahmet geçenlerde Türkiye'ye gitti geldi. Orada üzerinde kalmış. Ben 8 aydır ilk defa Türk parası görüyorum. Özlemişim, biraz oynayayım dedim onlarla. Canım biz hele yükselttik yani artık telelerimizi kesmiyor. Abi TL burada nasıl kessin, gözünü seveyim. Şuradaki paranın tamamı 20 dolar etmiyor. Kurban olayım. 340 lira 10 dolar. Onda 340 lira mı yapıyor? Evet. Abi senin matematiğini seveyim ben. Abi iyi yok. 500, 520, 540, 545, 500. Abicim 10 dolar He? 340 lira yapıyor abi, 34 lira dolar. dolar o kadar yükseldi mi? Oho, ben ne anlatıyorum sana ya. Şunların tamamı bizden 20 dolar almıyor şu anda. 680 lira yapıyor 20 dolar. Neyse, içler acısı halimizi gösterdik. Konuyu değiştirelim, hadi maça geçelim. Sanki onu bırak. Yaşa bak. Kahvaltı olayımız da bu. Hani öyle aman aman bir kahvaltı değil. Kruvasan içinde peynir ve yumurta. Yanında da bir English breakfast tea, çay. O kadar. Hadi bize afiyet olsun. Biz gezmelere doyamadık. Hala Big Bear'dayız. Nefis bir yer buldum. Kafeden, kahvaltıdan çıktık, maçı da izledik. Bu arada Galatasaraylı arkadaşlarımı tebrik ederim. Hak ettiler. Çok tatlı bir maç oldu onların adına. Güzel de sonuçtu. Ama ben şu anda doğanın, manzaranın tadını çıkartıyorum. Nefis bir yer. Böyle etrafı göstereyim size. Ya doğal hayatla, ki doğal hayat dediğim hani yapay göl falan olmadığı için bunlar. Gerçekten vahşi hayat var burada. Daha üstlere çıktıkça falan böyle yolda ayıyla karşılaşma durumunuz bile olabiliyor. Dolayısıyla da doğal hayatla
kasaba hayatının tam birleşim noktası burası ve çok tatlı. Bir saat öncesine kadar hava ciddi soğuktu. Bayağı bir üşüdük sabah. Akşam da öyleydi zaten. Ama şimdi öğlene doğru güneş tepeyi buldu. Hava esiyor ama ona rağmen üşütmüyor. Mükemmel bir hava var. Tam gezme havası. O yüzden çok keyifli oldu. İşte böyle yerlerde insan böyle gerçekten kafayı çok iyi topluyor. Şimdi döneceğim mesela bugün tekrar stüdyoda işe güce döneceğim. İşe güce gömüleceğim. Ama onun öncesinde bu çok güzel bir mental takviye oldu bana. Bir gün bile olsa ara vermek iyi geliyor. Bir de böyle yerlerde ara vermek daha da güzel. Görüyorsunuz zaten gölün karşı tarafında sürekli haneler var. İnsanların yaşadığı yerler buralar. Öyle biraz etrafı göstereyim size, çekeyim. Klasik müzik bestecileri içinde benim favorim her zaman Chopin'dir. Gerçi o romantik dönem olarak ayrılıyor şeyde ama romantik dönemin başlangıcı kabul edilen Beethoven'ın doğaya neden düşkün olduğunu çok iyi anlıyorum ben. Çünkü doğa gerçekten de o kadar iyi deşarj ediyor ki insanı. Ve benim geçen videoda bahsettiğim o tevekkül haline, o ruh haline çok iyi giriyor insan. Etrafta duyduğunuz sesler bile size böyle, hani doğanın kendi sesleri bunlar ha. Suyun sesi, rüzgarın sesi, kuş cıvıltısı, etrafta börtü böcek bilmem ne vesaire. Sanki böyle kendi şarkısını söylüyor gibi, tamam mı? Ve gerçekten etrafında duyduğu seslere hassasiyeti olan, bu hassasiyeti geliştirmiş insanlarsanız ki müzisyenlerin bence böyle olması gerekiyor. O kadar ahenkli bir armoni var ki burada. İşte bunu müziğe taşımak çok önemli bir şey ki Beethoven bunu en iyi yapan bestecilerden bir tanesi. Adam 6. senfonisi biliyorsunuz Pastoral Senfoni. Ve Pastoral Senfoni'yi dinlerken o yaylı sazların hani bir ormanın içindeki ağaçlar gibi o düzeni, arada kulağınıza çalınan flütlerle böyle kuş seslerini taklit etmesi falan filan muazzamdır ya gerçekten. O senfoniyi dinleyin. İlk bölüm özellikle Fa majör de senfoni. Şimdi bulunduğu coğrafyadaki doğal koşulları da araştırırsanız şayet o senfoninin yazıldığı bölgede doğa bu kadar iyi anlatılır gerçekten. Konuya dikkat edin ki doğa ile ilgili böyle pastoral hayatla ilgili müzik yazan sadece Beethoven değil, diğer bestecilerin de böyle eserleri var. Ama Beethoven'ın o pastoral senfonisi bence işin zirvesi ya. O yüzden doğadan faydalanmaya bakın. Chopin Beethoven'ın aksine biraz daha doğada dramatik etkiler bulmuş bir besteci. Çünkü onun yaşadığı dönemde, onun yaşadığı koşullarda böyle bir şey vardı. Mesela prelütlerini yazdığı çok enteresan bir piyanosu vardı. Haldemosa Manastırı'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Oranın kasvetli yapısı, ruh hali Chopin'in prelütlerine çok yansımıştır mesela. Yani yaşadığı çevreye kayıtsız bir besteci olamaz. Mozart'ın müziklerine bakın. Yaşadığı dönemin atmosferinden çok etkilenmiş bir müzisyen haliyle. Beethoven keza konuştuğumuz gibi öyle. Chopin öyle. Chopin Paris'te geçirmiş hayatının birçoğunu. Polonya doğumlu zaten. Polonya'da savaşın ortasında doğmuş, büyümüş, yetişmiş bir adam. Ve işte savaştan da biraz kaçaraktan Paris'e gidiyor. Paris'in o dönemki sanat havası muazzam ama çok kasvetli bir hava. Dolayısıyla da Franz Liszt'in de zaten çağdaşıdır. Franz Liszt'in de mesela Chopin'le arkadaşlık ettiği dönemlerdeki eserlerine bakın, Chopin'in eserlerine bakın. Karamsarlık var. Çünkü ortamın ruh hali öyleydi. Chopin'in sevgilisi olan George Sand, takma ismiyle romanlar yazan o kadının da romanları öyledir. Mesela okumaya çalışın onu, George Sand'in romanlarını. O da öyledir. Aynı şekilde Chopin'in o Vanremoso Manastırı'nda oraya sığındıkları dönem yazdığı prelütler, aynı döneme denk gelen George Sand'in romanlarını bile okuyun. Gerçekten aynı ruh hali. Dolayısıyla da çok büyük etkilenmişler etraflarından. Keza Tchaikovsky de öyledir. Tchaikovsky'nin mesela o Rus edebiyatından aldığı esinler, Rusya'nın iklimi, buralardan etkilenmesi, tam bir Slav ruhudur zaten. Kendini çok belli eder. Özellikle bale müziklerinde ve senfonilerinde. Tchaikovsky'nin piyano konçertosu mesela çok görkemlidir. Çünkü yazıldığı döneme bakarsanız gerçekten çok görkemli bir atmosferde yaşıyordu Tchaikovsky. Uzun lafın kısası her besteci, her müzisyen, her sanatçı yaşadığı dönemin atmosferinden, koşullarından çok güzel beslenmiş ve bunu eserlerine yansıtmış. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Uzun lafın kısası bu. Mekanın güzelliğine gelin be.
Dinozorlar falan, dinozor yumurtaları. Karayip korsanları çalarız burada. Aa, kayıp balık Nemo var. Bir tane deniz kızı var. Pirates. Wow. Jack Sparrow. My buddy. Are you? Captain Hook. Yes. Hi, Captain. Hi. Skeleton. Ağı gitmiş, bağa kalmış ama hala karizma. Bu, şöyle göstereyim. Bakın ellerinde şeyler var. Taslar var. Filtreler var. Filtre değil, neydi onun adı ya? Elekler var. Bu normal kaynaktan gelen su ve buradan toprağı alıp filtrelediğin zaman altın falan bulma şansın var. Madencileri izlemişsinizdir, altın çıkaranları. Aynı öyle bir durum. Gelip burada böyle şansınızı deniyorsunuz. Şansınız varsa birkaç parça küçük altın çıkabiliyor. Şöyle göstereyim. Bakın burada şu elekler. Çok iyi. Bakın dibinde bayağı bir çökelti var zaten. Oh, respectfully, I'm keeping this one. Yeah. You want to let it through? Oh, shoot. I was like, Güzel bir düzenek yapmışlar. Böyle taşlar da çıkıyor. Taş çıkartmışlar, toplamışlar. Takılanlar. Bu arada ben de sabahleyin göl tarafına indiğim zaman orada ben de bir tane doğal taş buldum ve aldım yanıma. Çok güzel, büyük bir. Ha, şunun gibiydi. Şurada gördüğümüz taşın biraz daha ufak. Hemen hemen aynısı. Doğal bir taş buldum. Bir bakacağım ne taşıdır, çok anladığım şeyler değil ama göreceğiz bakalım ne taşıymış o. Yani küçük bir şey gibi düşünelim burayı. Wow, tabut. Bir film platosu gibi. Yukarıda bir köpek var. Muhtemelen pitbull iskeleti o çünkü ağzında bir kol var. Ben... Best Earn whiskey this side of town. Come sorry. Ha? Diri gömmüşler. Yatalak değil de dikelek olmuşsun gibi duruyor. Alcılar and saydı. Okunmuyor ki yazıları. Eureka. Aha, Eureka. Miners. Madencilerin ha? Nice. Evet, bu bir tabut. Enteresan bir dekor. Ürpertici. Ama tatlı. Wow, bir dakika, burada bir esaret kurmuş. Hadi lan. Hey dostum, biz burada yabancıları sevmeyiz. Dur, şunu şöyle tutacağım ben. Buradaki yabancıların sonu. Adam asmış yer yala. Bir de hani böyle Red Kit'in gölgesi gibi duruyor adam. Onuyla astılarsa bize neler yapmazlar, düşün. Burada yabancıları sevmediklerinin bir başka kanıtı daha. Dostum, kafayı kullanacaksın böyle işlerde. Bu duruma düşmeyeceksin. Oo, bakın. Bir de mezarlık yapmışlar burada. Hayaletler falan filan. Korku evi mi lan burası? Değil. Değişik. Gerçekten değişik. Ulan ben tripodumu nasıl almadım yanıma ya? Hay aksi. Neyse. Gerçekten enteresan bir şey yapmışlar. Adamı öyle bir gömmüşler ki. Çok uzunmuş zaten Paul'un boyu. Öyle ki buradan bakın ayakları çıkmış mezardan. Beton dökmüşler herife. Hani beton yetmez denir ya. Buna mezar da yetmemiş. Paul, kalk lan. Gerçekten çok iyi. Too tall Paul. Arabayı satacağım lan ben. Bir park alanı için bile buna katlanacaksam ben yokum o işte abi.
Bekbeyerlik'te ayı saldırısı. Abi adamlar her şeyi ayıdan yapmışlar ya. Böyle bir şey olamaz. Çok rahatsız bir eldiven ama. Merhaba. Evet, sanat her yerde sanat. Ben bir resim galerisindeyim. Şuna mesela bayıldım. Bu bana Sherlock Holmes filminin prens sahnesi vardı ya, onu hatırlattı biraz. Bana ressamın güzel bir fırçası varmış gerçekten. Wow, hatlar yapmış ve galiba bu. Kara kalem çalışması. Evet. Çok başarılı. Şu an yemek yemek için yine bir yere girdik ve her yerde kendi işimle ilgili bir şey bulurum abi. Şurada oturup composing yaparım. Mikser var, modüller var, bilgisayar var. Ha nefis ya. Yamaha. Bir dünya yer gezdik ve tutup yine aynı yerde yemek yiyoruz. İnanamıyorum ya. Gelenekçi olduk ya resmen. Neredeyiz? Nereden aldın? Boneyard. Nereden aldın? Bu sefer başka bir şey yiyeceğim. Gerçekten sıkıldım. Hava mis gibi. Mükemmel. Ne böyle yakıyor seni, rahatsız ediyor, ne de üşütüyor. Tişörtlerle geziyorum. Dün sweatle geziyordum düşünün. Sabah da öyleydi. Ama şu an mükemmel. İyi bir yemekten sonra biraz daha gezip ondan sonra yola çıkacağız. Umarım tek hani yarım saat düşünüp hamburger siparişi vermeyiz. Ondan korkuyorum ben. Buranın en güzel taraflarından bir tanesi yeşilliğin ve denizin aynı ortamda çok yakın bulunması. Mükemmel. Video delileri. Öyle. Nefis bir mekan. Ben güneş gözlüğümü takacağım, anlaşıldı. O kadar saf ve bol bir oksijen var ki bir süre sonra sana garip bir enerji veriyor bu hava. Epey gezdik. Heykel tarafında. Yol üzerinde de hemen uğramadığımız yer kalmadı. Biraz yorulduk. Şimdi son bir çay kahve durumuna girdik. Biraz dinleneceğiz, sonra yola devam edeceğiz. Nefis yerler gezdik ama ya. Burası zaten bizim hani gezdiğimiz yerlerden bir tanesi ama ilk defa bu kadar uzun gezdik değil mi? Bu kadar uzun gezmiyorduk. Eve doğru ufak dönüş yolundayız. Dönüş yolunda da karşımıza çıkan neresi varsa hadi duralım, hadi burada duralım diye yolu tamamlamaya çalışıyoruz. Şu an dağda iniş yapıyoruz biz aşağıya. Dolayısıyla da sıkmayan bir yolculuk oluyor sürekli durduğumuz için. Bayağı eğlendik ya. İyi oldu bu. Videonun kapanışını böyle bir ortamda yapayım dedim, tamam mı? Yani nefis bir manzara var. Ne yapıyorsun lan? Allah'ım ya. Ekran arasında bir tane mağara gibi bir yer var. Ha gördüm. Bu bir günlük kaçamağın artık sonuna geldik. Şu anda 2 saatlik yolumuz var ama böyle gördüğümüz güzel manzaralarda durup böyle video çekmeden falan duramıyoruz. Doğal hayat da izin vermiyor aslında pek bir şey yapmamıza ama
Nefis bir whale var gerçekten burada.